Ekmek. Belki de insanlığın en eski, en evrensel ve en sıradan nesnesi. Ama bu sıradanlık aldatıcı. Elinizdeki o ekmeğin arkasında binlerce yıllık tarih, onlarca kültür ve sayısız ilginç hikaye var. Bu videoda sizi 5 kıtaya götürüyoruz. Sourdough'dan injeraya, tortilladan nan'a kadar her ekmeğin nasıl doğduğunu, neden bu şekle büründüğünü ve hangi kültürün ruhunu taşıdığını anlatacağız. Başlamadan önce 3 çarpıcı bilgi. Arkeologlar, Ürdün'deki bir kazı alanında 14.600 yıl öncesine ait yanmış ekmek kırıntıları buldu. Tarımdan binlerce yıl önce insanlar zaten ekmek yapıyordu. Fransa'da her saniye 320 baget satılıyor. Yılda 6 milyar baget. Bu Fransa nüfusunun yaklaşık 90 katı. Ve Etiyopya'da bir aile aynı inceranın etrafında toplanarak tabak ve kaşık kullanmadan yalnızca ekmekle yemek yiyor. Ekmek hem tabak, hem kaşık, hem de yiyecek. Avrupa'dan başlayalım. Ekşi maya ekmeğinin, yani sourdough'ın tarihi insanlığın en uzun soluklu biyolojik deneyi olabilir. Türkiye'nin Çatalhöyük alanından milattan önce 6600 yıllarına ait fermente hamur bulundu. Nasıl başladığı kesin bilinmiyor ama en akla yatkın teori şu. Bir yerde un ve su karışımı unutuldu, havadaki yabani mayalar hamura yerleşti, köpürdü, fermente oldu. Biri bunu pişirince daha önce hiç tatmadığı bir ekmekle karşılaştı. Bu mutlu kaza insanlığın kaderini değiştirdi. Sourdough'ın sırrı, starter yani başlangıç kültürü denilen canlı karışımda. Un ve suyu karıştırıp beklettiğinizde havadaki yabani maya sporları bu karışıma yerleşiyor, siz de onu her gün besleyerek hayatta tutuyorsunuz. Fermantasyon süreci bazen 12, bazen 24 saat sürüyor. Bu süreçte oluşan laktik asit bakterileri hem o karakteristik ekşi tadı veriyor hem de mineral emilimini artırıyor. Glisemik indeksi düşürüyor. Covid-19 kısıtlamaları sırasında sourdough kelimesi Google'ın tüm zamanlar arama rekorunu kırdı. Milyonlarca insan evde ekşi maya oluşturmaya çalıştı. Baget ise çok eski bir Fransız geleneği gibi görünse de aslında oldukça yeni bir icat. Baget kelimesi resmi belgede ilk kez Ağustos 1920'de geçiyor. 1919 ile 20 arasında Fransız hükümeti fırıncıların gece 10'dan sabah 4'e kadar çalışmasını yasakladı. Geleneksel yuvarlak köy ekmeği çok uzun pişirme süresi gerektiriyordu. Çözüm, ince ve uzun hamurdu. Sadece 20 dakikada pişiyor, sabah kahvaltısına yetişebiliyordu. Yasal olarak sadece 4 malzeme kullanılıyor. Buğday unu, su, tuz ve maya. 1990, 3'te çıkan Dekrepan yani ekmek kararnamesi bunu kanunla güvence altına aldı. 2022'de UNESCO bu geleneği insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine aldı. Her yıl Paris'te yaklaşık 200 fırıncının katıldığı yarışmada kazanan, o yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı sarayına baget tedarik etme onurunu kazanıyor. Focaccia'nın tarihi 8.000 yıl öncesine uzanıyor. 2024'te yayımlanan bir araştırma, Suriye-Türkiye sınırındaki arkeolojik alanlarda M.Ö. 6400 ile 5009'a ait kapların zeytinyağıyla pişirilmiş, tahıl unu kalıntıları içerdiğini ortaya koydu. İtalya'daki tarihi Etrusk uygarlığına dayanan bu ekmeğin Latincesi panis focaccius yani ocakta pişen ekmek demek. Focaccia'nın 2 sırrı var. Parmak delikleri ve zeytinyağı. Hamur tepsiye serildikten sonra parmaklarla bastırılarak fosette adı verilen çukurlar oluşturuluyor. Bu çukurlar zeytinyağının ekmeğe işlemesini sağlıyor. Pek çok tarihçiye göre pizza, focaccia hamurunun üzerine domates eklenmesiyle 18. yüzyılda Napoli'de doğdu. Pretzel'in doğuşunu milattan sonra 600 yılına bir manastıra götürebiliriz. Bir keşişin çocuklara dua öğretirken hamuru kolların göğüs üzerinde kavuşturulduğu şekle getirdiği ve çocukları ödüllendirmek için prezziola yani küçük ödül adını verdiği anlatılıyor. Pretzeli sıradan ekmekten ayıran şey, pişirilmeden önce hamurun kostik soda çözeltisine daldırılması. Bu alkalin banyo, mayalama reaksiyonunu aşırı hızlandırıyor. Pretzel çok yüksek sıcaklığa ulaşmadan koyu kahverengi parlak bir kabuk kazanıyor. Almanya'da 12. yüzyıldan bu yana fırıncı loncalarının amblemi olan pretzel, Bavyera'da beyaz sosisle birlikte kutsal bir gelenek sayılıyor. Pumpernickel, dünyanın en karanlık ve en yoğun ekmeklerinden biri. Westfalya diyalektinde Pumpergas
Nikel ise şeytan ya da goblin anlamına geliyor. Yani adı kabaca şeytanın peti gibi bir şeye karşılık geliyor. Tam çavdar unundan yapılan bu ekmek 100 derecenin altında, buhar ortamında 16 ile 24 saat arasında pişiriliyor. Uzun soluklu bu pişirme süreci, enzim ve şeker karamelizasyonu yoluyla o neredeyse siyah rengi oluşturuyor. Yoksul köylülerin zorunlu ekmeği olarak yüzyıllarca sert kışlarda hayatta kalma garantisi olan pampernikel, bugün premium sağlıklı yaşam ürünü olarak satılıyor. Lavaş, Anadolu ve Kafkasya'da binlerce yıl önce ortaya çıktı. Ermeni, Türk, İranlı, Azeri ve Kürt mutfaklarının ortak mirası olan bu ekmek, 2014'te UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine girdi. Mayasız ya da az mayayla hazırlanan ince hamur, tonir yani tandır adı verilen, silindirik toprak fırınlara elle yapıştırılıp saniyeler içinde pişiriliyor. Taze pişmiş lavaş yumuşak ve bükülgen. Saatler içinde kuruyup çıtırlaşıyor. Ermenistan'da geleneksel düğünlerde gelin ve damadın omuzlarına lavaş örtülüyor. Toplu lavaş yapımı ise köy kadınlarının bir araya gelip şarkı söylediği sosyal bir ritüel. Orta Doğu ve Akdeniz'e geçelim. Pita, milattan önce 2500'lerden itibaren Orta Doğu'da yapıldığına dair arkeolojik kanıtlar olan dünyanın en eski ekmeklerinden biridir. Pitayı özel kılan içindeki hava cebi. 230 ile 260 derecedeki fırında hamur anında buharlaşmaya başlıyor, iki tabaka birbirinden ayrılıyor ve içinde bir boşluk oluşuyor. Bu cep onu dünyanın en pratik ekmeği yapıyor. Falafel, kebap, humus, her şeyi içine alıyor. Aynı anda hem ekmek, hem tabak, hem de kaşık. Lübnan'da hubs, Türkiye'de pide, Yunanistan'da pita, Mısır'da ayş baladi adıyla bilinen bu ekmek, pita kelimesinin güneyden İtalya'ya taşınmasıyla pizzanın da atası oldu. Hala eski ahitte şabat ve bayramlarda tapınaka sunulan kutsal ekmek porsiyonunu ifade ediyordu. Orta Çağ Avrupa'sında Yahudi toplulukları bugün bildiğimiz örgülü beyaz hala biçimini geliştirdi. Koşer kuralları gereği et ve süt ayrı tutulduğundan et yemeklerinin yanında yenilen hala sütsüz yapılıyor. Bunun yerine un, yumurta, bal ve bitkisel yağ kullanılıyor. Pişirilmeden önce üzerine yumurta sarısı sürülüyor. Bu hem altın parlak rengi hem de hafif çıtır kabuğu sağlıyor. Her Şabat akşamı iki hala hazırlanıyor. Çölde Yahudilere verilen çift mannayı simgeliyor. Sangak, İran'ın en özgün ekmeği ve dünyanın en yaratıcı pişirme yöntemlerinden birini kullananı. Adı Farsçada küçük taş demek ve pişirme tekniğinden geliyor. Ekmek küçük çakıl taşlarıyla dolu bir fırın yatağında pişiyor. Her taşın bıraktığı basınç izleri ekmeğin alt yüzeyinde o karakteristik çukur dokusunu oluşturuyor, taşlar aynı zamanda ısıyı eşit dağıtıyor. Tarihi Sasani dönemine, yani milattan sonra 3. ile 7. yüzyıla kadar giden sangak bazen 1 metreye kadar uzanabiliyor. Tahran'da sabah kuyruğu bir ritüel. İnsanlar taze sangak için bekliyor, koltuklarının altında eve taşıyorlar. Asya'ya geçince nan ile karşılaşıyoruz. Nan, Farsçada sadece ekmek anlamına geliyor. Teknik olarak nan ekmek demek, ekmek ekmek demek. İlk yazılı kayıt 1300'e tarihleniyor. Delhili Sufi şair Emir Husrev sarayda 2 çeşit nan yendiğini aktarıyor. Nanı özel kılan tandır. 480 dereceye ulaşabilen bu silindirik kil fırının iç duvarına hamur elle yapıştırılıyor. Hamura yoğurt ve süt eklenmesi onu sade ekmeklerden ayırıyor. O yumuşak, hafif mayhoş doku buradan geliyor. Bugün Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran ve Körfez ülkelerinde günlük hayatın parçası olan nan, Japonya'da sarımsaklı ve peynirli versiyonlarıyla servis ediliyor. Roti ve çapati, Hindus Vadisi medeniyetine, yani milattan önce 3000 ile 1500'e kadar uzanan kanıtları olan Güney Asya'nın en demokratik ekmekleri. Yalnızca tam buğday unu ve suyla, maya ya da kabartma tozu olmadan yapılıyor. Fulka tekniğinde tava adı verilen düz demir sacdan alınan çapati direkt ateşin üzerine konuluyor, hava cebi oluşuyor ve şişiyor. Hindistan'da her gün tüketilen çapati sayısı araştırmacıların milyarlarca demekten öteye gidemediği rakamlarla ifade ediliyor. Olasılıkla dünyanın en yüksek hacimde üretilen ekmeği bu. Afrika kıtasına geldiğimizde injera ile karşılaşıyoruz. 2021 araştırması
Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki alanlarda milattan önce 1600'e tarihlenen tef taneleri buldu. Bugün hala kullanılan pişirme kaplarına tıpatıp benzeyen kaplar 5. ve 6. yüzyıla ait. İnjera, dünyanın en küçük tahıllarından tef unundan yapılıyor. Tef tanesi haşhaş tohumu büyüklüğünde ama demir, kalsiyum ve çinko açısından son derece zengin. Fermantasyon sürecinin sağladığı gözenekli yapı sayesinde injera hem tabak, hem kaşık, hem ekmek işlevi görüyor. Etiyopya'da birinin ağzına yemek koymak, gurşa olarak adlandırılıyor ve derin bir sevgi ve saygı jesti sayılıyor. Amerika kıtasının simgesi tortilla, Mezoamerika'nın 10 bin yıllık mirasının canlı kanıtı. Aztekler ve Mayalar mısırı öğütüp ateş üstündeki düz taşlarda pişiriyordu. Geleneksel Mısır tortillasının sırrı nihtamalizasyon, mısır, kireç çözeltisinde ıslatılıp pişiriliyor. Bu işlem hem B vitaminini biyoyararlanılır hale getiriyor hem de protein kalitesini artırıyor. Meksika yılda 85 milyar dolar değerinde tortilla üretiyor. Bir Meksikalı ortalama günde 300 gram tortilla tüketiyor. Cornbread'in yani mısır ekmeğinin tarihi Kuzey Amerika yerlilerinden başlıyor. Cherokee ve Chickasaw kabileleri mısır ununu sıcak taşlarda pişiriyordu. Avrupalı göçmenler bu tekniği öğrendi. İç savaş sırasında Güney eyaletlerinin askerlerine Coney Cakes adıyla mısır ekmeği dağıtıldı. Buğday unu pahalıydı, mısır unu boldu. Güney usulü cornbread'in karakteristik özelliği döküm demir tavada pişirilmesi. Önce tereyağıyla kızdırılan tava, ardından hamur. Dışta çıtır bir kabuk oluşuyor. Kölelik döneminde siyah Amerikalıların temel gıdalarından biri olan bu ekmek, bugün soul food kültürünün ayrılmaz parçası. Bagel, 1600'lerin başında Polonya Yahudi toplulukları arasında beigel adıyla bilinen halka ekmekti. 19. yüzyılda Yahudi göçmenler New York'a taşındıklarında Bagel'i de götürdü ve Manhattan'ın Lower East Side mahallesi Bagel'in dünya başkentine dönüştü. Bagel'in sırrı pişirilmeden önce kaynar suya daldırılmasında, nişastayı jelatinleştiriyor, dışarıda ince ama çıtır bir kabuk oluşturuyor. New York Bagel'i ile Montreal Bagel'i derin bir rekabet içinde. Montreal versiyonu daha küçük, daha yoğun ve daha tatlı, suya bal ekleniyor ve odun fırınında pişiyor. Türkiye'nin en yaygın günlük ekmeği somun, Osmanlı imarethanelerinde bir tas çorba, bir somun ekmek formasyonuyla yoksullara dağıtılan temel besin olarak tarihe geçti. Yuvarlak, üstü kabarık, bu ekmek buğday unu, su, tuz ve maya ile hazırlanıyor. Bazı yörelerde içine haşlanmış patates de katılıyor. Türkiye'de ekmek israfı, kültürel açıdan derin bir hassasiyet taşıyor. Yere düşen ekmeği kaldırıp öpmek, başa koymak hala yaşayan bir gelenek. Ekmek gibi ifadesi ise ülkenin dört bir yanında güvenilir, saf, değerli anlamında kullanılıyor. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 1860'lardan bu yana yapılan Vakfıkebir ekmeği yayla kültürünün ürünü. Yaylaya çıkarken günlerce bayatlamayan ekmeğe ihtiyaç duyan aileler taş fırın ekmeğini geliştirdi. Ekmeğin sırrı üç şey, eşkı maya denilen doğal hamur mayası, Bayburt'un ateşe dayanıklı şamot taşından yapılma taş, fırın ve bölgeye özgü su. Uygun saklama koşullarında 5 ile 15 gün bozulmadan kalan bu ekmek, 2018'de coğrafi işaret tescili aldı. Türkiye genelinde Trabzon ekmeği diye biliniyor ama aslına uygun üretimin yapıldığı tek yer Vakfıkebir. Pau de caju, yani Brezilya peynir ekmeği, buğday unu değil, manyok nişastasından yapılıyor. Kökeninin 18. yüzyılda Minas Gerais madenlerine köle olarak getirilmiş Afrikalılar tarafından geliştirildiği söyleniyor. Onlara buğday unu verilmiyordu ama manyok ve bölgenin köy peyniri vardı. Bu iki malzeme bir araya gelince benzersiz bir ekmek doğdu. Gluten içermediği için gluten intoleransı olan insanlar arasında da hızla yayılan bu ekmek, bir köle mutfağından doğup hem ulusal sembol hem de küresel sağlıklı yaşam trendine dönüştü. Kolombiya ve Venezuela'nın ortaklaşa sahiplendiği arepa, arkeolojik bulgulara göre 3000 yıl öncesine uzanıyor. Adı Kumanagoto kabilesinin dilinde Mısır anlamına gelen arepa sözcüğünden geliyor. Masarepa denilen ön pişirilmiş mısır unuyla yapılıyor. Kolombiya'da ince ve tereyağlı. Venezuela'da ise kalın ve içi doldurulan versiyonlar yaygın. Kolombiya'da 75'ten fazla arepa çeşidi tescilli. İki ülke arasında asıl arepa bizim tartışması sürse de
Gıda tarihçileri, sınırlar çizilmeden önce bu coğrafyanın bir bütün olduğunu hatırlatıyor. Son olarak Paraguay'ın ulusal ekmeği chipa, Guarani yerlilerinin tarifine İspanyolların getirdiği süt, yumurta ve peynirin eklenmesiyle doğan bu ekmek, manyok nişastası, peynir, yumurta, tereyağı ve anason tohumundan yapılıyor. Maya içermiyor, doğal olarak glutensiz. Dışarısı çıtır, içi peynirli ve elastik. Çiperas denilen kadın satıcılar sepetlerde sıcak çipaları yolculara taşıyor. Bu kültür öylesine derin ki resmi belgelere girdi. Bugün 5 kıtada 21'den fazla ekmek anlattık. Ama bu yalnızca başlangıçtı. Gerçekte 500'ü aşkın ekmek çeşidi var. Her biri farklı bir iklimin, farklı bir tarihsel anın, farklı bir insanlık deneyiminin damgasını taşıyor. Sabah baget alan Parisli, akşam injera etrafında toplanan Etiyopyalı aile ve gece mısır ekmeği pişiren Güneyli bir büyükanne, hepsi aynı ritüelin farklı versiyonlarını yapıyor. Basit malzemeler, ateş ve zaman. Ekmeğin temel formülü 14 bin yılda değişmedi. Peki gelecek? İklim değişiyor, bazı tahıllar risk altına giriyor. Ama kuraklığa dirençli tef, sorgun ve manyok zaten binlerce yıldır insanlığı besledi. Geleceğin ekmeği belki bugün tanımadığımız tahıllardan yapılacak. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki yorumlara en sevdiğiniz ekmeği yazın. Bir dahaki videoya kadar afiyet olsun.